Evinizin salonu Hollanda'da, yatak odanızsa Belçika'da olsaydı ne yapardınız? Dünyanın en kafa karıştırıcı sınırına hoş geldiniz. Aslında her şey 1843 yılında iki ülke arasındaki resmi sınırın çizilmesiyle başladı. Peki ama sorun ne diyebilirsiniz? Sorun şu ki bu bölgedeki toprak paylaşımı ta Orta Çağ'daki feodal beyliklere kadar dayanıyordu. Yani kimin toprağı neresi yüzlerce yıldır birbirine girmiş durumdaydı. Bu karmaşayı çözmek o kadar zor oldu ki sınırın tam olarak nereden geçtiğini netleştirmek ancak 1995 yılında yani günümüze çok yakın bir tarihte mümkün oldu. Bugün Barley'e gittiğinizde karşınıza akıl almaz bir manzara çıkıyor. Sınır çizgisi sadece tarlaların içinden geçmiyor. Sokakların, kafelerin, restoranların ve hatta insanların oturduğu evlerin tam ortasından geçiyor. Yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı bu bölgede halk aslında iki farklı belediyeye bağlı olarak yaşıyor. Hollanda tarafı Baarle-Nassau Belediyesi, Belçika tarafı ise Baarle-Hertog Belediyesi olarak adlandırılıyor. Burayı asıl çılgın kılan şey ise iç içe geçmiş topraklar. Şöyle hayal edin. Hollanda Belediyesi'nin sınırları içinde Belçika'ya ait 20'den fazla küçük toprak parçası var. Durun, bitmedi. O Belçika topraklarının içinde de yine Hollanda'ya ait 10 civarında minik bölge bulunuyor. Yani bu sokaklarda yürürken farkında olmadan dakikada 5 kez ülke ve belediye değiştiriyorsunuz. Hatta bu durumu o kadar eğlenceli bir hale getirmişler ki tam sınır çizgisine kurulan yeni bir salıncak var. Bir tarafa doğru sallandığınızda Hollanda hava sahasındasınız. Geri geldiğinizde ise Belçika'dasınız. Bir salıncakta sallanarak saniyeler içinde iki farklı ülke ve iki farklı belediye arasında mekik dokuyorsunuz. Dünyada bundan daha sıra dışı kaç tane salıncak olabilir ki? Tabii bu durum sadece eğlenceden ibaret değil. Günlük hayatı da çok garip bir şekilde etkiliyor. Mesela bir çizgi evinizin tam ortasından geçiyorsa siz hangi ülkeye bağlısınız? Hangi belediyeye vergi ödeyeceksiniz? İşte buna çok pratik bir çözüm bulmuşlar. Evin ana giriş kapısı hangi yöne açılıyorsa o belediyeye bağlı sayılıyorsunuz. İnanır mısınız? Sırf Belçika tarafında vergiler daha düşük diye evinin sokak kapısını kırıp yerini değiştiren ve böylece resmi olarak Hollanda'dan Belçika Belediyesi'ne taşınan uyanık sakinler bile olmuş. Tabii olay sadece kapı kırmakla veya daha az vergi ödemekle sınırlı değil. Bu çizgiler hayatın her anında karşınıza çıkıyor. Mesela akşam bir restorana yemeğe gittiniz. Masanız tam sınır çizgisinin üzerindeyse ne olacak? Garson size siparişinizi hangi ülkeden getirecek? Bunun daha da çılgın bir örneği korona döneminde ve geçmişteki işletme kurallarında yaşandı. Hollanda'daki yasalara göre kafelerin daha erken kapanması gerekiyordu. Ama Belçika tarafında mekanlar daha geç saate kadar açık kalabiliyordu. Ne yaptılar biliyor musunuz? Saat sınırına gelindiğinde Hollanda tarafındaki masalarda oturan müşteriler sandalyelerini sadece birkaç metre kaydırarak Belçika tarafındaki masalara geçtiler ve eğlenmeye devam ettiler. Garsonlar da servis yapabilmek için sürekli ülke değiştirmek zorunda kaldı. Hatta bu beldede iki farklı postaneden iki farklı çöp toplama şirketine kadar her şeyden ikişer tane var. Sokaktaki bir çöp kutusu Hollanda Belediyesi'ne aitken hemen 2 metre yanındaki çöp kutusu Belçika Belediyesi'ne ait olabiliyor. Bu karmaşık sınır yapısı tarihte de çok ilginç olaylara yol açmış. Mesela 1. Dünya Savaşı'nı hatırlayalım. O dönemde Almanya Belçika'yı işgal etmişti ama Hollanda tarafsız kalmıştı. Alman ordusu bölgeye girdiğinde ne oldu biliyor musunuz? Sadece Belçika Belediyesi'ne ait olan toprakları işgal edebildiler. Hemen yan sokaktaki veya sınırın diğer tarafındaki Hollanda evlerine uluslararası kriz çıkmasın diye dokunamadılar. Yani savaşın ortasında bile bu çizgiler insanları korudu. İşte böyle dostlar, dünya üzerinde sınırların savaşlara ve kavgalara yol açtığı bir dönemde Barle'deki bu iç içe geçmiş iki belediye, sınırların nasıl bir turizm merkezine, eğlenceye ve hoşgörüye dönüşebileceğinin en güzel kanıtı. Siz böyle bir yerde yaşamak ister miydiniz? Ya da o meşhur salıncakta sallanıp ülke değiştirmek? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sıra dışı hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.